Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun bilgisayarı toplayacağız. Evet, 1080'li 1070'li güçlü üst seviye sistemlerden sonra erişilebilir bir bilgisayar için daha büyük istek geldi ve biz de burada hedefimizi biraz daha orta segmente çektik. Evet Ali, 4000 TL'nin altında bir bilgisayar olacak bu. Şu an parçaların fiyatları aldığımız zaman topladığımızda 3900-3860 TL civarına geliyor. Evet. Bu da dolar kurundan baktığımız zaman 1100 dolarlık bir bilgisayar. Her şey içerisinde KDV'si, ÖTV'si, diğer vergileri dahil. Şimdi bunun yanında sistemin fiyatıyla ilgili güncel detayları tabii ki makalede bulabilirsiniz. Çünkü değişiklik gösterir. Kesinlikle. Ama izleyicilerin merak ettiği esas nokta neden, hangi bileşenler, bu sistem nasıl bir sistem olacak? Ali, öncelikle ekran kartıyla başlayalım. GTX 1060 olduğunu söylemiştin. MSI'nin Armor modeli 6 GB GTX 1060 ekran kartını kullanacağız. Armor modeliyle Gaming X modelinin farkında izleyicilerimiz merak edecek. Gaming X modelinden daha erişilebilir ama en önemlisi siyah beyaz bir ekran kartı. Evet, buna rağmen fabrika çıkışlı olarak hızlı ışıtmalı geliyor. OC Edition'ın 6 GB sürümü özellikle pek çok kullanıcı için, halen RAM'i önemseyen kullanıcılar için önemli. Şöyle söyleyelim, geçtiğimiz yıllarda yaptığımız testlerde 980 performansını 1060'ın yakaladığını görmüştük. Bu bağlamda özellikle yüksek doku paketlerini de açabileceğiz. Kesinlikle. Devam ettiğimiz zaman anakartımız var. B150M Mortar Arctic. Bu çok farklı bir anakart olacak. Özellikle sisteme estetik açıdan bu ekran kartı anakartı ikilisi çok farklı bir hava katacak. Evet, bembeyaz bir anakartımız var. Kış aylarında kışa uygun bir anakart. Aynen öyle. Şimdi bizim incelemelerimizde farklı kasar, farklı bileşenler var. Siyah beyaz bileşenlerin özellikle altını çiziyoruz. MSI'nin daha üst segmentte Crate gibi değişik anakartları da var ama burada B150M'yi seçme sebebimiz dediğimiz gibi fiyatı belli bir seviyenin altında tutmak. Aynı zamanda çok da aşağıya H110'lara inmemek, çünkü PCI Express 2.0'a inmek istemiyoruz. Güncelleme takviminde en sona düştüğünüz zaman başkalarının sorunları çözülürken, BIOS güncellemeleri, yeni nesil eklemeleri gelirken siz daha uzun süre bekliyorsunuz. Hiç gerek yok, güçlü bir oyuncu sistemi olsun. Ayrıca oyuncu özellikleri var. Kesinlikle. Core i5 6400 işlemcimiz var. Bu da daha üst seviye işlemcilere göre daha hesaplı bir işlemci. Şimdi 1060'ın üstüne çıktığımız zaman biraz daha işlemciye yüklenmek gerekiyor ama bu seviyede bu bizim işimizi rahatlıkla görecek. Evet, devam ettiğimiz zaman Ali Corsair'in 16 GB kapasiteli 2400 MHz'ında çalışan DDR4 bellekleri var. Kimi kullanıcı 8 GB kullanabilir miyim diye soracak Recep. Ne diyebiliriz? Ali, 8 GB her ne kadar yeterli olsa da artık günümüz oyunlarının beklentileri biraz daha yükselmeye başladı. Bu bağlamda 16 GB ideal. Bazı oyunlarda 8 GB'ın üzerine çıkmaya başladığımızı gördük. Her iki kullanıcının bilgisayarını arka planda RAM'i tüketen başka şeyler de varsa artık 8 bazı durumlarda yetmeyebiliyor. Sistem çok güzel giderken RAM yüzünden aksamasın diyoruz. İleriye dönük yatırım yapıyoruz. Evet, oyunların tamamı da 64 bit olma yolunda ilerliyor. Bu da yine 16 GB seçim için önemli bir etken. Devam ettiğimiz zaman Ali Force LE 120 GB'lık SSD'miz var. 120 GB'lık SSD'yi neden seçtik? Çok yukarılara çıkmadan, 240-480 GB kapasitelere çıkmadan işletim sistemini kuralım. Temel bazı programlarımızı SSD'den çalıştıralım. Sistemimiz akıcı olsun istedik. Evet, şu an masamızın üzerinde yok ama ona bile 1 TB'lık sabit disk eşlik edecek. Evet, burada mekanik sabit disklerin hassasiyeti tabii ki bir sorun. SSD gibi atıp tutamıyorsunuz. Fazla oynatmamanız gerekiyor. O da Steam arşivini depolaması, barındırması açısından önemli. Kullanıcıya 1 TB yetmezse tabii ki daha üzerine de çıkabilir. Kapasite arttıkça aslında fiyat performans daha iyi hale geliyor dediğimiz gibi. O sizin bütçenize göre ayarlayabileceğiniz bir şey. Benim orada demek istediğim tavsiye Recep, kullanıcıların çok sık yaptığı bir seçim olduğunu görüyorum. Yavaş mekanik diskleri seçiyorlar ve sistemde SSD'ye ayarmadan sadece yavaş mekanik disk seçtikleri zaman, en ucuz listedeki diski seçtikleri zaman oyunların yüklenmesi işkence haline alıyor. Evet, mükemmel bir sistem topladığınız zaman sabit disk o sistemin en büyük darboğazı haline gelebiliyor. O yüzden biz artık SSD'siz sistem toplamıyoruz. Yani kolaylıkla çok daha ucuza getirebiliriz ama kağıt üzerinde güzel gözükse de pratikte kullanırken hiç de zevkli olmayan bir sistem çıkar ortaya. Şahsen kullanmayacağımız SSD'si olmayan mekanik diski yavaş seçilmiş bir sistemi de sizlere kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evet, bütün bu sistem Ali Corsair'in VS450 model 450 Watt'lık güç kaynağı güç sağlayacak. Bazı izleyicilerimiz orada bir durup düşünecek. 450 Watt güçlü bir sistem için yeterli mi, yetersiz mi sorusunu tekrarlayacak. Ali, teknoloji ilerledi, artık fazlasıyla yeterli. Hem Pascal mimarili ekran kartımız hem de Skylake mimarili işlemcimiz için 450 Watt fazlasıyla yeterli. Yeni nesil bileşenler kullandığınız zaman elektrik faturanız daha düşük oluyor. Sertifikalı bir güç kaynağı tercih ettiğiniz zaman güç kaynağınız daha verimli çalışıyor. Evet. Burada sertifika tabii ki tek başına her şey değil. Kaliteli bileşenlerden oluşan güvenilir bir güç kaynağı olması lazım. 8 sene öncesinden kalma
400 wattlık 500 wattlık güç kaynağım var diyorsunuz. Biz onu denedik. Çok eski güç kaynaklarını taktığınız zaman artık üzerinde yazan gücü bir zaman verebiliyor olsa bile veremez hale gelmiş olabiliyor. Evet, zamanla kapasitörler ömrünü yitiriyor. O yüzden uzun ömürlü bir sistem kurarken güç kaynağını da yenilemekte fayda var. Bunun da bir altını çizelim. Burada bileşenlerin her birini seçerken birbiriyle olan uyumuna dikkat ettik. Ama pratikte nasıl performans vereceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü kağıt üzerinde bir sistemi toplamak ile pratikte toplamak arasında dediğimiz gibi çok büyük bir fark var. Evet. Ortaya bakalım nasıl bir oyuncu sistemi çıkacak Recep. Bir de kasamız var burada gözükmeyen. Sıradan parçalarımıza bakıp toplayalım artık. Başlayalım Ali. Anakartımızın kutusuna bakıyoruz. B150M Mortar Arctic. Evet Ali, bilmeyenler için bir mortarın anlamını açıklayalım istersen. Havan topu demek. Arctic de burada kutuplar anlamına geliyor. Yani böyle askeri bir teması var MSI'ın. Military Class bileşenler, askeri sınıf dayanıklılık derken olayı iyice buna çevirdiler. Bazukalar var, farklı modeller var, işte mortarlar var, armorlar var, tanklar var. Zaten burada da görebiliyoruz Arsenal Gaming ailesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde de kamuflaj deseni gibi bir kutu tasarımı yapmışlar. Değişik olmuş, güzel olmuş Recep. Yani evet. Oyuncu tasarımı sadece gaming isminden ya da bunun türevlerinden ibaret değil. Kutu arkasında da anakartın diğer özelliklerine yer verilmiş, güzel bir tam görseli paylaşılmış, arka portlar ve burada diğer özellikler sıralanmış. Kutu içeriğine bir yakından bakalım. Kutumuzu açtığımız zaman Protected IO Cover burada dikkat çekiyor Recep. Evet, koruma zırhı. Arka tarafına bunun daha yakından bakacağız. Neresine takılıyor, nasıl yapılıyor diye ama genellikle anakartın üzerinde o I/O portları dediğimiz arka portların oraya denk gelen bir koruma olur. Bu korumayı ayrıca bu şekilde bize paketli olarak sunmuşlar. Arka braketimiz var. Ne yazık ki sünger kaplı değil. Daha hesaplı seviyede bir anakart. DVD'miz, bir MSI ürünü aldığımız için teşekkür notu, hızlı kurulum kılavuzu ve en önemlisi anakartımızın özelliklerini anlatan kitapçık var. Pek çok noktada takılırsak montajda buna başvuracağız. Evet, kullanma kılavuzumuz. Bunun yanında 2 adet SATA kablomuz var. Bir tanesi düz, bir tanesi açılı, L şeklinde. Bu da farklı noktalara takarken yine yardımcı oluyor. Yine bir kartonumuz var. Açtığımız zaman anakartımız içinde. Kar beyaz anakart karşımızda. Farklı duruyor Recep. Ferahlık oldu bu beyazlık. Güzel oldu yani. Evet, soketin üzerindeki koruma kapağı bile beyaz Ali. Buna dikkat etmiş olmaları çok güzel. Bir de bu Protective IO Cover'ı da istersen şöyle üzerine bir koyup bir gösterelim. Bunun vidaları da beraberinde geldi. Şu an vidalamıyoruz ama birazdan montajda bunu da vidalıyor olacağız yuvasını. Bu şekilde gayet güzel bir görünüm var. Şimdi çok üst segment anakartlarda da beyaz rengin kullanıldığı modeller var. Evet. Bu o kadar üst değil. Bu daha hesaplı ama H110 değil, B150 kullanılıyor burada. Ve de üzerinde PCI Express portunun yine metal ile güçlendirildiğini görebiliyoruz. 4 tane RAM yuvamız var. Buraya çeşitli fanları bağlayacağımız yuvalarımızı görüyoruz. Burada 6 adet SATA bağlantısı var. Bunlar özellikle sabit disklerimizi, SSD'mizi bağlarken önemli. Ön USB 3.0 çıkışını buradan görebiliyoruz. Güç bağlantımız yer alıyor. Gayet güzel, basit, temiz bir tasarım var karşımızda. Evet Ali, güncel teknolojilerden M2 desteği de mevcut. M2 desteğinin olması çok güzel. Hesaplı segmentlere de M2 desteği geliyor. Tabi MSI'nin bundan daha hesaplı modelleri var ama bu hem estetik hem işlev açısından gayet güzel bir noktada yer alıyor. Anakartın arkası da beyaz yapılmış. Gayet güzel. Gaming Audio, LAN Boost, SteelSeries, Guard Pro ve MSI Military Class 4 ibarelerini burada görebiliyoruz. Ek olarak bir de AMD'nin Crossfire logosunu görüyoruz. Evet. Burada Nvidia'nın burada SLI desteği konulmamış. Bu önemli. Zaten 1060 ekran kartlarıyla SLI yapamıyoruz. Hesaplı bir sistemde SLI yapacağım ya da Crossfire yapacağım diyorsanız orada seçeneğiniz AMD'nin Crossfire ile daha geniş oluyor. Çünkü yeni 470-480 gibi kartlarda çoklu ekran kartı desteği daha kolay. Socket LGA 1151 i5 6400 işlemcimize bakıyoruz. Evet, Skylake bir işlemci sevgili izleyiciler. 14 nanometre süreciyle üretilmiş, 4 çekirdekli yani şu an için kullanılabilecek gayet güzel bir işlemci. Ali, merak edilen bir soru, hyperthreading var mı? Hyperthreading Recep bu tür modellerde genellikle sunulmuyor. 4 çekirdek 4 iş akışı olarak, 4 parçacık olarak çalışıyor. Üst seviye işlemcileri çıktığın zaman hem çekirdek sayısı artıyor hem hyperthreading ile birlikte çalışma yollarının sayısı artıyor. Bunda 4 çekirdek ve 4 adet çalışma birim var dediğimiz gibi. Bununla birlikte 2.7 GHz temel frekans, 3.3 GHz de bunun turbo frekansı var. K ibaresi taşımadığı için hız aşırtmaya uygun bir işlemci değil, hesaplı oyun sistemlerinde kullanılabilecek bir işlemci. Ürün kodu ve diğer bilgileri etikette görebiliyoruz. Evet, buraya aslında TDP değeri gibi bilgileri de yazsalar güzel olur. 65 Watt TDP'si var. Merak eden izleyicilerimiz için belirtelim. Bir de beraberinde stok bir soğutucu geliyor. Yani Intel'in sunduğu biraz gürültülü, çok iyi soğutmayan ama işi gören bir soğutucu geliyor. Bütçesi daha geniş olan kullanıcılar daha önce incelediğimiz sistem toplamalarda kullandığımız sıvı ve hava soğutmaları kullanabilirler. Hatta bunu tavsiye ederiz.
Dediğimiz gibi çok temel bir soğutucu. Bu bağlamda ortasında bakır kısım bile yok. Evet, bakır kısım oysa hayati. Baktığımız zaman termal macun sürülü geliyor. O da 3 şerit halinde incecik bir termal macun geliyor. Biz üst seviye sistemlerde üst seviye termal macunlar kullanıyoruz. Üst seviye soğutmalar kullanıyoruz. Hayır, onu geçtim Recep. AMD kendi üst seviye işlemcileriyle birlikte çok güzel RAID soğutucular sunuyor. Intel bu açıdan cidden çok geride geliyor. Bakalım önümüzdeki dönem Zen işlemcilerle birlikte rekabet arttığı zaman bu politikayı değiştirecekler mi? İşlemcimizin kendisi de bu şekilde. Aslında bu işlemcinin büyük kısmı içerisindeki HD 530 grafik yongasına ayrılmış. Şimdi biz oyun sistemi topluyoruz. Bunun içindeki dahili entegre grafiği hiçbir zaman kullanmayacağız acaba. Evet. Bu alanın tamamı işlemciye ayrılsaydı orada maliyetler daha iyi yönetilebilirdi. Önümüzdeki dönemde yeni işlemcilerde görmek istediğimiz yeniliklerden bazıları da daha hesaplı orta seviye işlemcilerde de oyun amaçlı olanlarda zaten harici ekran kartı kullanacak kullanıcılar için HD grafik yerine daha fazla işlemci gücü vermeleri olacak. Alt kısımda herhangi bir pin olmadığını görüyoruz. Intel LG775'ten beri pin kullanmıyor. Evet, pinlerin hepsini anakart üreticilerine bıraktılar. Anakart üreticileri artık pinleri de üretmekle sorumlu. 1151 tane bacağın hepsinin lehimlerini anakart üreticisi yapıyor. Intel sadece burada temas noktalarını hazırlıyor. İşlemcimizi monte etmek için soketimizi açalım. Evet, soket kapağının beyaz olması cidden tekrar söyleyeceğiz ama gayet güzel olmuş. Şimdi soketin üzerinde pinleri görüyoruz. Nasıl monte edeceğiz? Daha önceki sistem toplamalarda da söylemiştik. Bakın burada bir adet üçgen var. Burada da işlemcinin üzerinde de bir üçgen var. Bu iki üçgeni birbirine hizaladığımız zaman işlemciyi doğru yönde takmış olacağız. Montajımızı gerçekleştireceğiz. İşlemcimizi yuvaya getirip bırakıyoruz. Yukarıdan aşağı hafifçe bırakmak yeterli. Yandan getirip oradaki pinleri kesinlikle bozmuyoruz. Akabinde de soketimizi kapatıyoruz. Soketin üzerindeki kapak bu işlemi yapınca çıkıyor. Kimi kullanıcı önceden çıkartıyor, kimisi burada bizim gibi bastırdığı zaman çıkan kapağı kenara ayırıyor. Bu arada bu çıkan kapağı da atmıyoruz. Yarın öbür gün serviste işimiz olursa alttaki pinleri korumak için soketi kapalı gönderiyoruz. Bazen kullanıcılar ikinci el birbirine satış yapıyor Recep. Soketin üzerine kapağı koymuyorlar. Anakartı çok kötü paketleyip gönderdikleri için pinler yamuluyor. Sonra ikinci el alışveriş yapanlar arasında tartışma çıkıyor. İşlemci soğutucumuzu da monte edelim. Evet Recep, stok soğutucuyu şimdi kullanalım. Yarın öbür gün bir soğutma alıp takma seçeneğimiz nasıl olsa var. Evet, bu şekilde soğutucumuzu sokete yerleştiriyoruz. Ayaklar oturduktan sonra çaprazdan kilitleyeceğiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece üzerine sert bir şekilde bastırıyoruz. Tabii sertliğinde belli bir dozu var sevgili izleyiciler. Anakartın esneyip artık şekil değiştirdiğini görürseniz daha fazla bastırmayın. Klipslerin tık diye oturması yeterli. Anakartın arkasını çevirdiğiniz zaman buradaki pinleri görebilirsiniz. Evet, burada da işlemci soğutucunun düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olabiliyoruz. Tabii ki fanın çalışması için güç bağlantısını yapmalıyız. Bunun kablosunu da istediğiniz şekilde dolaştırabilirsiniz. Hatta işlemci soğutucuyu farklı açıda da takabilirsiniz. Biz burada kablonun kendi yönünü değiştirmeyi tercih ettik. Çünkü daha simetrik göründü gözümüze. Corsair'in Vengeance LPX serisi belleklerine bakıyoruz. Evet, 2 tane 8 GB'lık modülden oluşan toplam 16 GB RAM'imiz olacak. Bunlar DDR4 ve 2400 MHz frekansında çalışabiliyorlar. Tabii ki alternatif frekanslar, bunların içerisindeki bellek profilleri sisteme taktıktan sonra BIOS'tan göreceğimiz diğer detaylar olacak. Kutunun arkasında belleklerimizin tam kodunu görebilirsiniz. Evet, şimdi Vengeance LPX serisinin en önemli özellikleri bizim kullandığımız şu anki RAM'lerin hem düşük profilli hem de yüksek performanslı olmaları. Düşük profilli ne demek? Kasanın içerisinde çok büyük yer kaplamadıkları için diğer bileşenlerin montajında pek sıkıntı çıkarmıyorlar. Gayet rahat bir montaj olmasını bekliyoruz. Belleklerin tasarımına baktığımız zaman soğutucunun çok büyük bir yer kaplamadığını, çok yukarı doğru yükselmediğini görebiliyoruz. Ama tamamı soğutucu ile kaplı. Bir tane de püf noktası. Şurada bunların üzerinde jelatinler var. Bunları çıkarmayı unutursanız bilgisayar çalışırken sıcaklıktan dolayı burnunuza plastik kokusu gelecektir. Genelde çok sık yapılan bir hata ve de kullanıcılar daha sonra özellikle ilk sistem tecrübelerinde, ilk sistem toplama tecrübelerinde o koku yüzünden korkuya kapılabiliyorlar. Bütün bileşenleri monte ederken üzerinde jelatin var mı diye kontrol etmeyi unutmayın. Özellikle kodları merak eden izleyicilerimiz de burada arka kısımdaki etiketlerden görebilirler. Şunu söyleyelim, eğer çift kanal bellek kullanacaksanız ya da sistemin belleklerinin tamamını dolduracaksanız yeterli sayıda kit olarak satın almanız avantaj olacaktır. Tek tek alıp onları yan yana getirdiğiniz zaman bazen daha ucuza mal etme imkanınız olsa da sistem aynı stabilitede, aynı istikrarda çalışmayabilir. Kit bellekler cidden daha farklı oluyor. Bunun örneklerini geçmişte gördük. Farklı bellekleri takıp teknik olarak değerler aynı olduğu halde bazen sıkıntı yaşadığımız oldu. Bu da deneyime dayalı bir not.
Bellekleri monte ederken hangi slotları kullandığınız da önemli. Anakartın üzerine baktığımızda burada DIM2 ve DIM4'ün ilk olarak kullanılması gerektiğini görüyoruz. Böyle yapınca çift kanal olarak çalışıyor. Yani iki hat üzerinden belleklere erişim sağlanıyor ve performans artıyor. Belleklerimizi monte ederken buradaki tırnağa dikkat ediyoruz. Şu şekil getirip baktığınız zaman tırnak denk gelmiyorsa yanlış monte ediyorsunuz demektir. Bunu da örnekle gösterdim. Bakın bu şekil getirdiğimiz zaman bellekteki tırnak yani aralık denk gelmiyor. Demek ki bunu bu şekilde takacağız. Yuvaya sakince tepeden getiriyoruz. İki tarafında aşağı indiğinden emin olduktan sonra aşağıya doğru bastırarak bunu kilitliyoruz. Bunu yaparken biz bir de altına sünger koyduk. Bunu da önemli belirtelim. Yine benzer şekilde diğer belleğimizi de bize gösterilen kanala yuvaya yerleştiriyoruz. Ve ardından aşağıya doğru bastırarak kilitliyoruz. İki remimizi de çift kanal konfigürasyonda monte ettik. Corsair Carbide 100R Mid Tower bir kasa. Mid Tower orta boy kule kasa anlamına geliyor. Günümüzde en yaygın kullanılan kasa standartlarından bir tanesi. Bu kasa oldukça hesaplı ancak bununla birlikte hem pencerede hem de Carbide serisi içerisinde yer alıyor. Bu seriden pek çok kasayı daha önce kullanmış ve memnun kalmıştık. Bakalım 100R'de deneyimimiz nasıl olacak? Ölçüleri de yine kutunun arkasında bizlerle paylaşılmış. Yan tarafta pencereyi görebiliyoruz. Corsair'in tabii ki daha üst modellerinde daha geniş pencereler var. Örneğin siyah beyaz renk şemasına çok daha uygun olan Corsair Carbide Clear 400C kasayı incelemiştik. O kasa biraz daha yüksek fiyata sahip ancak yan tarafı kolay açılıyor. İncelememize de makaleden ulaşabilir. İsterseniz tercih edebilirsiniz. Anakartı kasaya monte etmeden önce arka plakayı takacağız. Arka plaka anakartın kutusundan çıkıyor. Önce bu şekilde aşağıya doğru oturtuyoruz. Daha sonra üst kısımdan da bunu her tarafından sabitliyoruz. Bir sonraki aşamada arkadaki fanı çıkardık. Evet, bunu neden yaptık? Arkadaki fan buraya anakartı monte ederken çoğu kullanıcının eline takılacak biliyoruz. Burayı biraz daha rahatlatarak çalışma alanınızı genişletmek, fanı daha sonra geri takmak hiç de zahmetli değil. Şimdi anakartımızı kasaya monte edeceğiz. Fakat kasanın üzerinde anakartı yükseltmek için kullanılan vidaların monte edildiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet, şu an baktığımız zaman zaten vidalar burada Recep. Bunları bir gösterelim izleyicilerimize. Ali, burada görmüş olduğumuz vidalar anakartı yükseltmek için monte edilmiş olan vidalar. Ortadaki burada denklemek için kullanılıyor. O diğerlerinden daha çıkık. Onun üzerine bir vida kilitleyemiyoruz. Kutu içeriğinden de bu yuvalar çıkmadığında kasanın üzerine monte edilmiş oluyor ama bu montajın da farklı konfigürasyonları yani kurulum düzenleri var. Kesinlikle. Burada ATX anakartlar için bir montaj yapıldığını görüyoruz. Fakat biz mikro ATX bir anakart kullanacağız. Bu bağlamda bu aşağıdaki vidaları yerlerinden söküp bir üst kademeye alacağız. Bu sayede ATX'ten mikro ATX'e vida düzenini geçirmiş olacağız. Burada ATX bir anakart kullanacaksanız bu kasayla hiç değişiklik yapmadan kolayca takıp monte edebilirsiniz. Ama yine tavsiyemiz her anakartın vidalarının deliklerini burada kasanın üzerindeki yuvalarla uyup uymadığını bir kontrol etmeniz. Sonra anakartı indirip kaldır yapmaktansa baştan bir defa kontrol etmek daha rahat olacaktır. Kutu içeriğinden bunları sökmek için özel bir şey gelmiyor. Karga burun kullanıyoruz. Fazla sert davranmıyoruz vidalara. Onları sonuçta yamultmak istemeyiz. Bir başka önemli nokta da arka korumanın takılması. Evet, onu bu şekilde yerleştireceğiz. Fakat herhangi bir vida takmayacağız şimdilik. Aslında kutu içerisinden vida çıkıyor ancak kasanın üzerindeki yuvalara kasanın vidalarıyla monte etmeyi burada tercih ettik. Plaka takılı haldeyken anakartımızı indiriyoruz. Arka brakete yuvaları denk getirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken bir yandan da vida deliklerinin de hizalarının tutması gerekiyor. Hafif hafif kontrol ederek acele etmeden yapabiliriz. Bu noktadan sonra montajı kasanın içerisinden çıkan vidalarla yapacağız. Anakartımızı kasaya sabitlerken kasanın beraberinde gelen vidaları kullandık. Ancak zırha denk gelen bölümde anakart kutumuzdan çıkan vidayı kullandık. Neden? Çünkü burada anakarta taktığımız diğer vidalar burası için biraz kısa geldi. Sıra geldi kasanın led ve düğme bağlantılarını yapmaya. Evet, anakartımızın üzerindeki JFP1 kısmını yapacağız ama nasıl yapacağız hocam? Ali, öncelikle power led bağlantısını yapacağız. Sol kablo artı, sağ kablo eksi olacak şekilde kitapçıkta yazdığı şekilde monte ediyoruz. Bir sonraki bağlantımız HDD led yani sabit disk aktivite ışığı. Onun hemen yanında da reset switch yer alıyor. Onu da bu şekilde bağlıyoruz. Son bağlantımız ise bilgisayarın açılmasını sağlayan power switch yani güç düğmesinin bağlantısı. Yine ön ses portlarımızın çalışması için HD audio bağlantısını da bu şekilde yapıyoruz. Ve son olarak da ön USB 3.0 portlarının çalışması için gerekli olan kablomuzu bağlıyoruz. SSD için gerekli olan SATA kablosunu SATA 1 portuna takıyoruz. SATA 2 portuna da sabit disk için kullanacağımız kabloyu takıyoruz.
Kasanın arkasında yer alan fanın bağlantısını arkadan dolaştırıp anakartın üzerindeki CS fan portuna takıyoruz. O üst kısımda biraz daha boşluk bıraksalardı bu dolaştırma işlemi daha kolay olacaktı ama yapılabiliyor. Sıra geldi güç kaynağının montajına. Evet, VS serisinden VS450 ATX güç kaynağımızın kutusuna bakıyoruz. Üzerine belirli ibareler bize ürünü özetliyor. Evet, AT Plus sertifikası mevcut. 120 mm fanı var, Corsair'in 3 yıl garantisi var. Hatta bununla ilgili bir haber yapmıştık. O tür garantilerde normalde Türkiye'de şart olan 2 yılın üzerinde nereye dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaştık. Arkada ürünün tam kodunu ve içerisinden çıkan kabloları görebiliyoruz. Etikette ürünün sunabildiği toplam gücü görebiliyoruz. Tabi bu fiyat segmentinde modüler kablolama beklemek gerekmiyor. Evet ama buradaki kabloların çevresinde örgü bir korumamız mevcut. PSO'nun soğutmasından da buradaki 12 santimlik fan sorumlu. Fanın ve güç kaynağının ne derece sessiz çalıştığını göreceğiz çünkü kutunun üzerinde sessiz çalıştığı iddia ediliyor. Güç kaynağını yerleştireceğimiz yuvada 4 tane kauçuk ayak var. Bunlar güç kaynağının titreşimlerini emecek. Aynı zamanda altta da arka taraftan çıkartılabilen bir toz filtresi olduğunu görebiliyoruz. Neden? Güç kaynağı monte edilirken bu şekilde fan aşağıya bakacak şekilde takılır ve arka taraftan aşağıdan çektiği havayı tahliye eder. Bu sayede kendi soğutmasını gerçekleştirirken kasanın içerisini pek ısıtmamış olur. Şu kısma dikkat ediyoruz. Daha sonra burada iterek yuvaya oturtuyoruz. Güç kaynağının kutusundan çıkan vidalarla montajını yapıyoruz. Bunları sabitliyoruz. İlk bağlantımızı işlemci 8 pin bağlantısı olarak gerçekleştirdik. Burada görebilirsiniz. Kabloyu yukarıdan dolaştırdık ama burada önemli bir eksiklik hissettik. Burada 8 pin bağlantıyı yapmak için kasanın hemen üstünde küçük bir açıklık olsaydı kabloyu böyle yandan değil arkadan hiç gözükmeden dolaştırabilirdik. Estetik açıdan orada daha üst seviyeye çıkmak için bir üst seviye kasaya geçmek ya da dediğimiz gibi kabloyu dolaştırabileceğimiz imkanlara bakmak lazım. Burada anakartın altından geçirmek de kablo kalınlığı açısından çok sağlıklı olmayacaktı. Bu olsa bile anakartı tamamen çıkartıp kabloyu arkadan geçirmek çoğu kullanıcı için fazlasıyla zahmetli olacaktır. Yapabileceğiniz ideal bir çözüm dediğimiz gibi sağ taraftan buraya sola doğru bunu yönlendirmek. Sistemin 24 pin güç bağlantısında kabloyu arkadan dolaştırmak suretiyle bu şekilde görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde tamamladık. Sıra geldi SSD'mize. Evet, Corsair'ın Force DE SSD'sini kullanacağız. 120 GB'lık bir SSD ve burada belirtildiği üzere 7 mm yüksekliğe sahip. Özellikle dizüstü bilgisayarlarda da kullanmak için tercih edilebilecek bir model. Arkada ürünün tam model kodunu görebiliyoruz. SSD'nin ön yüzeyi gayet sade. Arka yüzeyine de bakalım isterseniz. Arka yüzeyde de sertifikalara yer vermişler. SATA Power ve SATA veri bağlantılarını alt kısımda görebiliyoruz. Buraya güç, buraya veri bağlantısını yapıyoruz. SSD'mizi kasanın içinden çıkan bu yuvaya monte edeceğiz. Bu şekilde monte edeceğiz. Montaj içinde yine kasa ile birlikte gelen vidaları kullanacağız. SSD'mizi yuvasına takıyoruz. SSD'mizin çalışması için önce veri bağlantısını yapıyoruz. Sonra da güç bağlantısını yapıyoruz. Mekanik sabit diskimizi de aynı şekilde bağlayabiliriz. MSI'nin uygun fiyatlı GTX 1060 çözümlü Armor'a bakıyoruz. Evet, kutunun üzerinde ejderhanın pulları gibi bir zırh yapılmış. OC Edition ibaresi de dikkat çekiyor Recep. Yani hız aşırtmalı. Evet, fabrika çıkışlı olarak frekansları yükseltilmiş. Arka tarafta kartın soğutması hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyoruz. Öncelikli olarak soğutmanın üzerinde siyah beyaz bir korumamız var. Bu beyaz anakartımız ile çok daha güzel görünecek. Bunun yanında Torx fanı ve de havalandırma ızgaralarının arasında hava yönlendirmeyi kullanmış olmaları çok güzel. Çünkü MSI'nin kendi soğutmasının en önemli iki teknik kısmı aslında bu ikisi. Ama tabii ki sadece bunlardan oluşmuyor. Hem soğutmasına bakacağız hem de daha sonra bu sistemi zaten denerken, kullanırken soğutma ne kadar iyi çalışıyor. Diğer sürümlere göre performans nasıl, bunların da verilerini izleyicilerimize paylaşmış olacağız. Evet, yine burada temel teknik özelliklerini görebiliyoruz kartımızın. Görüntü çıkışlarını burada görebilmekteyiz. Desteklediği diğer özellikler ise burada yer alıyor. Çok fazla teknoloji var. Özellikle Nvidia'nın VR'dan tutun da diğer desteklediği API sürümlerine kadar burada detaylı bir şekilde paylaşılmış. Burada sistem gereksinimleri kısmında tabii ki güç kaynağında en az 400 Watt olması gerektiği belirtiliyor. Bütün bunları daha önceki GTX 1060 incelememizden de öğrenebilirsiniz. Makale bağlantısını bulabilirsiniz. Burada ürünün tam kodunu görebiliyoruz ama benim daha çok hoşuma giden bir şey var Ali. Nedir hocam? Tam olarak burada kartı normalde açtığımızda şurası eğilir, bükülür biliyorsun. Evet. Şuraya çok güzel bir ayrıntı koymuşlar. Bu sayede çok kolay bir şekilde kartı açabiliyoruz. Evet, burada kutuların genellikle kullanıcılar tarafından istenmeden de olsa yırtıldığını görebiliyoruz. Burada ambalajlamada ufak ama hoş bir değişiklik yapmışlar. Diğer kartlarda da umarız yaparlar.
Ürünün kutu içeriğine bakalım. Bakalım neler gelecek. Burada iki tırnaklı tasarım devam ediyor. Farklı zarf yapmışlar Recep. MSI bu sefer daha doğal toprak tonlu bir zarf yapmış. Zarfın içerisinden kullanıcı kılavuzu, sürücü diski ve de yapıştırmak üzere etiketler çıkıyor. İsteyenler kasaların üzerine etiketleri yapıştırabilir. Bunları kenara aldığımız zaman tabi adaptör var mı? Eski alışkanlık bakıyoruz ama güç kaynağı gereksinimleri azaldığından beri pek bir adaptör koymaya ihtiyaç duymuyorlar. Bir MSI ürünü aldığınız için teşekkür ederiz notu var, rica ederiz diyoruz ve ekran kartımızı çıkartıyoruz. Armor'da da Zero Frozer teknolojisinin olması güzel bir ayrıntı Ali. Gayet güzel. Piyasada baktığın zaman Gaming Geek sürümüne göre biraz daha light olmasını bekliyorsun. Evet, soğutma biraz daha hafif. Özellikle bloğun çevresindeki parçalara baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Ama Torx fanları kullanmışlar. Zero Frozer'ı kullanmışlar. Yani piyasadaki özellikle ucuz fiyatlı olsun diye yapılan 1060'lar gibi değil sevgili izleyiciler. Bundan birkaç yıl önce sancak gemisi olarak böyle bir soğutmayla karşımıza çıkabiliyordu ekran kartları. Peki ne eksik diye soracak olursanız bir arka plaka mevcut değil. Evet, arka plaka yok ama PCB'nin temiz bir görünümü var. PCB'deki montajın iyi yapıldığını burada görebiliyoruz. Aynı zamanda malzeme kalitesine baktığımız zaman MSI malzeme kalitesinden de kesinlikle kısmamış. Burada plastik korumaları da bizlere sunmuş. PCI Express portunun üzerinde plastik korumamız var. Arka portlarımızda da var. Bunları montajdan önce çıkartıyoruz ki biraz daha rahat olsun. Aynı zamanda bakır ısı borusu da görüyorum Recep. Buna da bir yakından bakalım istersen. Bir başka ayrıntı da soğutmada dikkat çekiyor. Sadece 2 adet 6 mm bakır ısı borumuz mevcut. Evet, çok daha üst modellerde 8 mm'lik hatta daha kalın bakır ısı borularıyla donatıyor MSI. Ama Recep yine burada güzel iş çıkarmışlar. Bakırın üzerindeki o paslamaya karşı koruma kaplaması da yerinde. Buradaki krom görünümü de kartın siyah beyaz görünümüyle birliktelik oluşturuyor. Yine burada 8000 güç girişi olduğunu da görüyoruz. Sadece bir tane 8000 güç girişi var. Bu OC Edition bir kart için bile yeterli. Çünkü burada Pascal mimarisi kullanıyor. Pascal mimarisi tükettiği güce göre çok daha yüksek performans veriyor. Geçtiğimiz yıllardaki 980 sancak gemisi ekran kartının performansını daha önce 1060'da görmüştük. Bakalım Armor nasıl olacak? Çift ısı borusunu bu açıdan daha net görebiliyoruz. Evet, diğer tarafa doğru dolanıyor. Karta yukarıdan da baktığımız zaman güzel görünüyor Recep. Dediğimiz gibi siyah beyaz, burada geniş fanlar gayet hoş. Ekran kartını takabilmek için PCI Express portları üzerindeki bu metal plakayı çıkartmamız gerekiyor. Evet, normalde kasanın içerisinde alışığız ancak bazı kasalar tasarımda içeride daha geniş yer açmak için bu kısmı dışarıya koyabiliyor. Aynı zamanda bütün portları da birden kilitlemiş, güvenceye almış oluyorsunuz. Uygun fiyatlı kasalarda montajda bazı zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, arka kısımdaki o korumaların olduğu yere ekran kartının metalini doğru bir şekilde oturtmak bunlardan bir tanesi. Sadece Corsair'in 100R modeli değil, pek çok kasada bu tarz bir montaj ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi tüyo, ipucu noktası, bu montajı nasıl yaparsınız? Ali, öncelikle kartın burada bir çıkıntısı var. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer yukarıdan aşağıya indirip itmeye çalışırsanız bu konuda başarısız olabilirsiniz. Karta biraz eğim veriyoruz. Biraz eğim verdikten sonra bu yuvadan içeriye sokuyoruz kartı. Evet, arka kısmı onu geçirdikten sonra diğer alt kısmını da anakartın arka kısmına gelecek şekilde oturtacağız. Evet, daha sonra kartımızı normal bir şekilde düzleştiriyoruz. Biraz geriye ittikten sonra yuvasına yerleştirebiliriz. Gayet zor olacak bir montaj, gayet kolay bir şekilde tamamlandı. Ancak ilk defa karşılaştığında kullanıcılar yahu bu iş nasıl olacak diyorlar ve bizde bu konuda pek çok soru vardı. Bu sistem toplamayla bunu da yanıtlamış olduk. Montaj bitince beyazın mükemmel uyumunu görüyoruz. Siyah beyaz gerçekten yakıştı. Sistemin montajını tamamladık. Kasanın içerisindeki kablo karmaşasını arka kısımdan dolandırarak ortadan kaldırdık. Güç kaynağı modüler olmadığı halde alt kısımda güç kaynağının yanındaki boşluğu görebiliyoruz. Çok güzel. İçeride hava akımı için zaten içeride çok fazla dağınıklık, kablo karmaşası olmaması gerekiyor. Bu noktada özellikle ekran kartında güç kablosu arka taraftan dolaşıyor. Burada soğutma fanının kablosu da yine yukarı kısımdan dolaştırılıyor. Arkada da yaptığımız kablomayı görüyoruz. Kabloları özellikle kasanın metallerine tutturarak sabitledik. Arka kapağın iç kısmında hafif bir kabarıklık var. Kabloları bu yüzden yan kısımda değil, orta kısımda topladık. Eğer kabloları arka tarafta topladığınız zaman kasanın kapağını kapatamıyorsanız bir yer çok şişkin olmuş demektir. Kabloların yerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz.
Sistemimiz ilk çalıştırma için hazır. Bakalım çalışacak mı? Her sistem toplamanın sonunda muallak soru. Sistemin ilk açılışında içeride bir şeyler aksi mi yoksa her şey yolunda mı? Parçalar sağlam mı? Bunların hepsini birden keşfediyoruz. Evet. Şimdi monitörümüze bağladık. Makalemizde zaten incelemesi var. Daha önce bol bol kullanmıştık. Kablosuz klavye fareyi de ilk test açılış için taktık, bekliyoruz. Evet, enerjiyi veriyorum Ali. Güç kaynağının şalterini açıyorum. Daha sonra da düğmemize basıyorum. Fanlarımız dönmeye başladı. Olumlu bir işaret. Evet. Yüksek devirde dönüyor başta. Bayağı bir ses çıkartıyor fanlar. Doğal olarak hiçbir ayar yok henüz. Bir de stok soğutucu kullanmanın büyük bir bedeli. Kesinlikle. Bir hareketlenme var. Evet, sistemimiz sorunsuz çalışıyor. Şimdi bunu da hata mesajı sanabiliyor izleyicilerimiz. Hayır, bu yeni bir sistem topladığınızda ya da işlemci bellek değiştirdiğinizde aldığınız bir hata. F1'e basalım, bir bakalım. BIOS'tayız. MSI'nin BIOS'u karşımızda. Burada anakartımızın kutusunun üzerinde yine gördüğümüz, daha doğrusu Arsenal'de gördüğümüz işte bazukalar, roketler, havanlar, el bombası, her şey burada duruyor. Hardware monitör kısmına giriyorum Recep. Burada CPU 1, sistem 1. Kasanın sadece arkasında bir tane fan var. İşlemcide bir soğutucu var. Ekran kartının ve güç kaynağının kendi fanları var. Tabi bazı izleyiciler merak edecek. Bu sistem soğuyacak mı? Bu sistem performans verecek mi? Nasıl olacak diye testleri zaten bu yüzden yapacağız. Sizlerle birlikte geliştirilmesi gereken noktalar varsa paylaşacağız. Bunun için parçaların fiyat listesi için, güncel bağlantıları için makalemizi tıklayabilirsiniz. Videonun hemen altında yer alıyor. Tabi bu sistemle ilgili daha başka sorular da gelecek. Hem yorumlarınızı hem sorularınızı bizlerle paylaşın. Ama Recep, şimdi sistem toplama bitti. Kasaya birlikte bakıyoruz. Kasaya bakınca aklına ne geliyor, ne hissediyorsun şu an? Ali, görüntü çok güzel. Siyah beyazın uyumu hoşuma gitti açıkçası. Farklı bir sistem toplamış olmak çok güzel. Genellikle siyah ağırlıklı renklerde, kırmızı ağırlıklı renklerde sistemler toplamıştık. Anakartın burada farklı tasarımı, kamuflaj deseni, ekran kartının yine siyah beyaz teması, biraz daha piyasada hesaplı bir alternatif olması hep ilgi çekici unsurlar. Minimal bir sistem ama performans olarak, oyun performansı olarak çok güzel şeyler bekliyoruz. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Evet, sizler birlikte GTX 1060 ekran kartlı, B150M Mortar anakartlı bir sistem topladık. Bir başka sistem toplamada görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.